Tüm bu parçalar birleştirince gerçek ortaya çıkıyor. Yıllar önce bir adam bir resim çizdi. Sıradan olmayan, sırlarla dolu bir resim. Bu o zamanlarda sadece bir resimdi. Fakat günümüzde bundan çok daha fazlası. Mona Lisa. Kim bu Mona Lisa? Hangi çağda yaşadı? Esrarengiz gülüşünün ardında neler saklıydı? Buna geleceğiz, fakat Mona Lisa'yı bu kadar abartmak gereksiz olabilir miydi? Bazıları tabloya bakar ve sadece bir kadın işte der. Bazıları da resmin sadece kadın resmi değil, bir sanat olduğunu düşünür. Çünkü Mona Lisa farklı stüdyolara taşınıp ince ayrıntılar düşünülerek 16 yılda tamamlanan, altın oran kullanılarak yapılan ve 500 yılda 2 kere çalınıp 1 kere de asitle tahrip edilen bir resim. İşte bu saydığım özellikler onu eşsiz kılıyor. Onu eşsiz yapan sadece bunlar da değil. Resme model olan Mona Lisa. Bu tablo Leonardo'nun ressamlık becerisinin en büyük özetiydi. Hayatı boyunca 20'den az tablo yapan Da Vinci'nin burada Son Akşam Yemeği tablosunda olduğu gibi bazı sırları sakladığı söylenmekte. Bunu bize düşündüren şey ise not defterlerinde ve çalışmalarında kullandığı şifrelemeler. Leonardo yazılarını çalınmaması ve okunmasının zor olması için tersten yazardı. Ayrıca çok önemli notlarının bir kısmını karışık şekilde dizer, yerlerini ve birleşeceği kısımları sadece kendi bileceği şekilde düzenlerdi. Böylece basit bir şifreleme yapmış olurdu. Tüm bunlara bakınca ona paranoyak diyebilirsiniz. Fakat belki de bunu yapmak zorundaydı. Pascal Cot, Mona Lisa tablosunun derinine inmek istiyor ve bunu en ince ayrıntısına kadar yeniden oluşturulan bir tarama ortamında 240 milyon piksel çözünürlükle 13 ışık dalga boyunu kaydederek yapmak istiyordu. Böylece tablonun 4 katmanı günümüz teknolojisi ile gün yüzüne çıkarıldı. Leonardo'nun hazırlık çalışmaları kızılötesi yansıma ile sağ üstte, boya tabakasının inceliği ve sabitlendiği tuvalin izleri X radyografi ile sol altta, ardışık boya katmanları ve çizim sırasındaki kazalar ultraviyole floresan ışığıyla sağ altta ve tablonun son hali yani günümüz hali sol üstte görünmektedir. Bunları videonun bitiminde vereceğim linkten inceleyebilirsiniz. Fakat öncesinde yapılan incelemeler sonucu bazı detaylar fark edilmiş. Şimdi detaylarda saklanan sırları gün yüzüne çıkarma zamanı. Araştırmacı Stevenson ve ekibi tablonun ultra çözünürlükteki bir kopyasını çıkarmışlar ve günlerce incelemişler. Sonucunda bir gün sağ tarafta duran köprünün hemen altında bir şey fark etmişler. Biraz netleştirdiklerinde bunun bir rakam olduğunu görmüşler. 7 ve 2 rakamı. Resmi incelemeye devam eden ekip Mona Lisa'nın gözlerinin içine yaklaştıklarında silik bir şekilde duran çizgilere rastlamış. Daha net baktıklarında ise sağ gözünde L harfini, sol gözünde ise S harfinin net bir şekilde göründüğünü tespit etmişler. L, S ve 72 sayısı. Bunların anlamlarını öğrenmek için Mona Lisa'nın arkasında bulunan manzaranın gerçek olup olmadığını incelediklerinde Bobbio isimli küçük bir kasabayı buluyorlar. Leonardo'nun daha önce buraya geldiği net bir şekilde bilinmekte. Kasabaya orta çağdan kalma bir kaleden bakıldığında tablodaki arka manzaraya çok benzer yanlar ortaya çıkmakta. Kıvrılan nehir, yüksek tepeler ve bize göre sağ tarafta bulunan taş köprü. Köprünün benzer olması sizi şaşırtmasın çünkü dik gözüktüğü için daha rahat görünmesi bakımından yatay bir şekilde çizilmiş. En azından Leonardo'nun gözünden bakmaya çalıştığımızda bu şekilde yaptığı düşünülmekte. Olaylar ilginç bir hal almaya başlarken köprünün 1472 yılında meydana gelen selde büyük kemerinin ağır tahribi sonucu
köprünün yeniden restore edildiği bilgisi ortaya çıkan 72 sayısını anlamlı kılıyor. Bu tam da Leonardo'nun dönemi. Acaba Leonardo bu sayıyı bilerek mi yerleştirmişti yoksa sadece bir tesadüf müydü? Bunu neden eklediği bilinmez fakat Leonardo da Vinci'nin çizdiği ya da eklediği her şeyde bir anlam olduğu biliniyor. Peki gözlerinin içinde yer alan L ve S harfleri ne anlama gelmekteydi? L, Leonardo anlamına gelebilirdi fakat S harfi... Bunu öğrenebilmek için Leonardo'nun hayatı hakkında biraz araştırma yapmamız gerekiyordu. Leonardo hayatının bir kısmında henüz 10 yaşlarında yanına aldığı fakir bir ailenin çocuğu olan Giacomo Oreno isimli genç, ilerleyen yaşlarda yaptığı yaramazlıklar ve kötü davranışlar nedeniyle Leonardo da Vinci tarafından Salai yani küçük şeytan lakabını alacaktı. Çoğu kişiye göre Salai, Da Vinci'nin çizimleri için ilham kaynağı, çırağı, sevgilisi, belki de üçü birdendi. Salai'yi birkaç tabloda yansıtan Leonardo, onunla bir ilişki içinde olabilir miydi? Örneğin beraber yer aldıkları bu resim. Çiziliş amacı bilinmiyor. Fakat Salai'nin birebir çizilen bu portresi ilginç sırlar barındırıyor olabilir. Ve düşünüldüğü gibi de oldu. Tablo Mona Lisa'nın tablosuyla karşılaştırıldığında burun, çene, yüz hatları ve gülüş inanılmaz derecede benzerlik göstermekteydi. Bu tesadüf olabilir miydi? Leonardo adını sanını hiç duymadığımız ve kim olduğunun ailesini eminen bilmediğimiz Mona Lisa isimli birini neden ve neye bakarak resmetmişti? Bu soruyu sorduğumda cevabın aslında çok yakında olduğu açıktı. Aslında sır tam olarak şuydu. Leonardo yanına aldığı çırağı başlarda önemsemese de sonradan aralarındaki uyumu fark etti ve ilerleyen yaşlarda sevgili oldular. Bunun bilinmesi onların hayatına mal olurdu çünkü o dönemde eşcinsel ilişkinin cezası idamdı. Leonardo ve Salai bunu ömür boyu saklamak zorundaydı ve öyle de oldu. Fakat Salai bilinmek, tek kıymetlisinin o olduğunu Leonardo'dan göstermesini istiyordu. Belki de bunu Leonardo kendi istemişti. Bunu yapması mümkün değildi fakat tek bir yol hariç. Salai'yi başka bir adla ve yüzle en mükemmel şekilde çizerek yaşatmak, böylece ona verdiği değeri gösterebilirdi. Bunun için resmi sürekli yanında taşıdı ve birçok stüdyoda 16 yıl boyunca gizlice çizimlere devam etti. Kusursuz olmalıydı. Burun, yüz hatları hepsi benzemeliydi ama tanınmamalıydı. Bazı yerlerde değişiklikler yaptı ve özenle çalıştığı bu resmi tamamlamayı başardı. İsmi Salai olamazdı, lakabını bilen çoktu. Bunun yerine benim küçük şeytanım anlamındaki Mon Salai ismini şifreleyerek Mona Lisa olarak yeniden düzenledi. Mon benim anlamındaydı. Leonardo canına mal olacak büyük sırrı Mona Lisa tablosunda işte bu şekilde gizlemişti. Gözünün içinde yer alan S harfi de böylece anlam kazanmıştı. Bu anlatılanlar bir komplo teorisi gibi görünse de parçalar birleştirilince gerçek aslında bundan ibaret gibi görünüyor. Tabloya sakladığı düşünülen sırlar bundan ibaret değildi. Daha önce yaptığım Son Akşam Yemeği tablosundaki sırlar isimli videomda Leonardo'nun aynalama yöntemini kullandığı ve bu şekilde gizli mesajlar eklediğinden bahsetmiştim. Sizlerin yönlendirmesiyle benim bilerek es geçtiğim bazı noktaları göstermek isterim. Örneğin Son Akşam Yemeği tablosundaki ekmekler ve eller birer nota ile eşleştiğinde anlamı henüz çözülememiş bir melodi ortaya çıkıyor. Bunun dışında Leonardo'nun kendini sakladığını düşündüğümüz yerde elleriyle yaptığı Illuminati'ye benzetilen işaret de sizin göstermemi istediğiniz kısımlardandı. Fakat Illuminati 18. yüzyılda kurulan bir örgüttü. Da Vinci ise 15. yüzyılda yaşamıştır. Fakat tek göz işareti sadece Illuminati'yi değil, Tevrat'tan beri bilinen ve Illuminati'nin de hizmet ettiği düşünülen Deccal'i temsil etmektedir. Şeytani benzetmeleri bulunan ve dinsiz olduğu söylenen Da Vinci'nin Deccal'i işaret etmesi olası durumlar içindedir. Mona Lisa tablosunu aynı şekilde ters çevirir ve birbirine yaklaştırırsak resmin 3 boyut kazandığını
ve Mona Lisa'nın bize doğru baktığını görürüz. Tabloyu kenarından bakarak aynaladığımızda ise sanki şapkası ve pelerini olan, liderliği yansıtan bir garip varlığın olduğunu görüyoruz. Daha önce söylediğim gibi bunu oluşturan ya da düşünen biz değiliz, Leonardo'dur. Burada yaptığımız ise sadece Leonardo'nun neler saklamış olduğunu farklı açılarla inceleyip bulmaya çalışmak. Mona Lisa, Son Akşam Yemeği gibi tablolarda bizlere bunun sadece bir tablo olmadığını gösteren Leonardo da Vinci, zekasıyla, matematiğiyle, felsefesiyle daima mükemmeli hedefleyerek bir dahi olduğunu kanıtlamıştır. Sakladığı sırlar var mıdır yoksa sadece bizim kuruntularımız mı bilinmez ama bu şekilde tanımak ve yorumlamaya çalışmak bizlere hayatın içinde bazen akıl sınırlarımızı zorlamamız gerektiğini hatırlatıyor. Kim bilir, belki gün yüzüne çıkacak başka sırlar da vardır. Mona Lisa tablosuna bakınca siz ne görüyorsunuz? Bu tarz videoların gelmesini isterseniz videoyu beğenerek bunu bana gösterebilirsiniz. Ben Nigma. Çözmem gereken daha çok sır var.